Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10 ve 11 ile alakalı eee, bazı değişiklikler yapacağız. Windows'umuzu nasıl hızlandırırız? Ufak tefek bazı ayarlar yapacağız. Bu Windows 10 ile 11 arasında ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Ama genel hatlarıyla aynı. Öncelikle görev çubuğunda boş bir yerde sağ tuş tıklayıp görev yöneticisine giriyoruz. Soldaki sekmelerde başlangıç uygulamalarını göreceksiniz. Burada uygulamaların karşısında devre dışı bırakıldı, etkinleştirildi şeklinde ibareleri görüyorsunuz. Antivirüs programı ve güvenlik duvarını kesinlikle devre dışı bırakmayın. Bilgisayarınız düşük konfigürasyonlu olsa bile devre dışı bırakmayın. Security Health gördüğünüz gibi bu Windows'un kendi uygulaması. Sizin özel olarak kullandığınız bir antivirüs veya güvenlik duvarı varsa Asset gibi, Norton gibi. Zaten orada da onun ismini göreceksiniz. Karşılığında etkinleştirildi ibaresinde göreceksiniz. Kapatmayın. OneDrive e, dosyalarınız ve ayarlarınızla ilgili anlık senkronizasyon yapan bir uygulama. Ben kullandığım için kapatmıyorum. Siz kullanmıyorsanız kapatabilirsiniz. Onun haricinde de gördüğünüz gibi yani Intel'in uygulaması, WhatsApp falan ya hepsini devre dışı bıraktım. Sizde bir zararı yok. Hani onu da özellikle belirtmek istiyorum. Örnek veriyorum, OneDrive bile kapatsam sadece senkronizasyonu yapmaz. Tekrar açarsam senkronizasyon devam eder. Bilgisayarın çalışmasında bir problem yok. Sadece antivirüs kapatmamanız şiddetle tavsiye edilir. Sonrasında eee, bilgisayarın ayarlar uygulamasına giriyoruz. Görev çubuğundaki ayarlar simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Kişiselleştirme diye bir menü var. Kişiselleştirmenin dokunduktan sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü menü açıldı. Burada ikinci sırada renkler. Renklerin içerisine girdiğimiz zaman saydamlık efektlerini göreceksiniz. Karşısında açık şeklinde bir ibare var. Bunu kapalı hale getiriyoruz. Ve geri diyoruz. Şimdi eee, burada sistem. Sisteme girdikten sonra sistem bilgisine giriyoruz en aşağıda arkadaşlar. Burada gelişmiş sistem ayarları var. Gelişmiş sistem ayarları penceresinde çeşitli sekmeler var. En sondan başlayacağım. Uzak. Uzak yazan sekmenin altında bu bilgisayar uzaktan yardım bağlantılarına izin ver. Bu yani sizin bilgisayarınızda etkin olabilir. Eğer burada tik varsa kaldırın. Uygulaya basın. Sistem koruması. Ne dediğim gibi benim bilgisayarımda bu açıktı, ben kapattım. Burada şöyle görünecektir sizinkinde açıksa. Bu şekilde açık yazar. Yapılandır diyeceksiniz. Sistem korumasını devre dışı bırak, uygula. Bu ibareye evet diyeceksiniz. Tamam. Yani bu sistem geri yükleme ile alakalı bir ayar. Eskiden kullanılıyordu. Windows 7'ler, 8'ler çok çökerdi ama artık Windows 10'da, 11'de böyle problemler olmuyor. Bu ihtiyacınız yoksa ben tavsiye etmiyorum açık olmasını ama bu da çok yavaşlatan bir şey çünkü. Yani sistemi örnek veriyorum, bir hafta öncesini alma, bir ay öncesini alma gibi özellikler sunuyor size. Gelişmiş bölümünde eee, gelişmiş bölümüne girdiğimiz zaman ayarlar. Ayarlarda görsel efektler sekmesinin altında gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 tane tik var. Bunların bazı işaretli, bazı işaretli değil. Birçok bilgisayarda varsayılan olarak bu tiklerin tamamı işaretli oluyor. Dolu oluyor yani. Ee, Bilgisayarınız düşük konfigürasyonluysa, yine hızlandırmak istiyorsanız buradakilerin şiddetle öneriyorum tamamını kapatın. Ekran yazı tipi kenarlıklarını düzelt. Bu hariç. Bunu kapatmayın arkadaşlar. Diğer hepsini kapatın. Çünkü onu kapattığınız zaman gerçekten siz de fark edeceksiniz ki yani yazılar, menü yazıları veya bir Word, Excel kullandığınız zaman böyle yazılar saçma sapan bir hal alıyor. Çirkinleşiyor. Gerek yok. Sadece o açık kalsın. Diğer bütün tikleri kapatıp dediğim gibi şu ekran yazı tipleri açık kalsın. Sonra uygula, tamam deyip buradan da çıkabilirsiniz. Şimdi yine ayarlar sayfasındayız. Burada
Kişiselleştirme. Bir saniye. Sistem sekmesi altında arkadaşlar bildirimler var. Bildirimlere girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada aşağıda bildirimler menüsünün altında açık tikler görüyorsunuz. Bazı uygulamalar burada kendi varsayılan olarak açık konuma gelmiş. Siz bunları tek tek kapatmanıza gerek yok. En üstteki bildirimler açık ibaresini gördünüz ya. Bildirimler buradan açık ibaresini kapalı konuma getirin. Zaten arka planda çalışan tüm bildirim hizmetleri, tüm geri hizmetler otomatik olarak durmuş olacak. Ee, Şimdi sistem menüsüyle alakalı burada işimiz bitti. Burayı kapatıyoruz. Başlat menüsü üzerinde arkadaşlar sağ tuş tıklıyoruz. Burada çalıştıra basıyoruz. Bunun başka bir yöntemi de biliyorsunuz. Windows tuşuna basılı tutup R harfine basarsanız şu şekilde çalıştır menüsü açılacaktır. Ben yanlış yazmamanız adına Türkçe olarak seslendireceğim. Services arkadaşlar .msc yazacağız buraya. Açılan pencerede bilgisayarınız şu an çalışırken anlık olarak arka planda hangi hizmetlerin çalıştığını listeledi size. Tabii bunların karşısında çalışıyor olanlar şu anda aktif. Karşısında bir ibare bulunmayanlar aktif değil. Şimdi burada ilk size bahsetmek istediğim yazdırma hizmetiyle alakalı. Yazdırma biriktiricisi. Eğer yazıcı kullanmıyorsanız, yazıcıyla hiçbir işiniz yoksa, da bundan sonra da olmaz diyorsanız bunu kesinlikle kapatın. Gerçekten yavaşlatıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Yani tabii ki üst seviye bilgisayarlara çok etki etmiyor bu tarz arka plan hizmetleri. Ama dediğim gibi bilgisayarınız çok yeni bir bilgisayar değilse ve hızlandırmayı düşünüyorsunuz kesinlikle kapatın. Buradan devre dışı yapıyorsunuz. Uygula tamam diyorsunuz. Sonrasında oldu da bir yazıcı alırsanız bir yazdırma biriktiricisi hizmetine tekrar girip otomatik yaparsınız. Uygula tamam bu kadar. Ee, ikinci hizmetimiz, ikinci arka plan hizmetimiz Windows Search. Windows Search sizin bir dosyayı ararken Windows'ta sonuca daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Yani arama özelliğini yitirmiyorsunuz. Yine Windows'ta herhangi bir dosyayı arayabilirsiniz. Bunu devre dışı bırakmanız onu etkilemiyor. Sadece bu bilgisayarınızdaki tüm dosyaları anlık olarak bilgisayarınıza mesela az önce bir dosya kopyaladınız. Onu hemen arama dizinine ekliyor yolunu ve konumunu. Sürekli fihristini güncel tutuyor bilgisayar. O yüzden de size arama sonuçlarını hızlı olarak sunuyor. Ama bu gerçekten bilgisayara çok yük bindiriyor. Özellikle eski nesil bilgisayarları. Bunu da şiddetle kapatmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir dosya ararken 15 saniye falan beklersiniz yani. Olur da dosya ararsanız. Onun haricinde ben de genel olarak bunu e, kapalı konuma getirmeyi tercih ediyorum. Evet yukarıya çıkıyoruz. Burada Windows 10 ile 11 arasında e, bir fark var arkadaşlar. Şimdi burada yani menü olarak fark var. Burada şimdi uzak masaüstü hizmetleri, uzak masaüstü yapılandırması gibi ibareler görüyorsunuz. Windows 10'da ayrıca uzaktan kayıt defteri diye bir ibare var. Burada o yok. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız uzaktan kayıt defterini kesinlikle kapatın. Yani buraya girin. Devre dışı uygula tamam deyin. Burada kapatmamanız gereken hizmet uzaktan erişim bağlantı yöneticisi. Bunu kapatmayın. Diğerlerini kapatabilirsiniz. Mesela uzak masaüstü yapılandırması karşılarında gördüğünüz gibi çalışıyor yazmıyor benim bilgisayarımda şu anda. Ama sizde eğer öyle bir durum varsa çalışıyor yazıyorsa bunların üçünü de devre dışı bırakabilirsiniz. Yukarı çıkıyoruz. Burada hizmetler sayfasını açtığınızda karşınızda alfabetik olarak gelmeyebilir. Karma karışık bir şekilde bir şey görebilirsiniz. Onun için şurada yukarıda ad yazıyor. Buna bastığınız zaman Z'den A'ya bir daha basarsanız A'dan Z'ye göre sıralar. Biz alfabetik gidiyoruz. IP yardımcısı. Diğer hizmetimiz bu. IP yardımcısına giriyoruz. Elle de yazsa, otomatik de yazsa bunu devre dışı bırakın. Arkadaşlar uygula tamam deyip çıkın.
Bu şöyle ki yani I- IP versiyon 4 ile 6 arasındaki uyumluluğu sağlayan bir program ama şu an günümüzde çok ihtiyaç yok. Özellikle Türkiye şartlarında da yok zaten. Yani yine söylüyorum. Bilgisayarınız çok yeni nesil bir bilgisayar değilse bunu da gönül rahatlığıyla kapatabilirsiniz. Şimdi onun haricinde markanıza bağlı bazı hizmetler bulunuyor arkadaşlar. İşte HP'nin burada hizmetleri var. Google var. Yani bunlar Windows'la alakası olmayan sizin sonradan yüklediğiniz üçüncü parti uygulamalar ve hizmetlerle alakalı şeyler yani burada bunların çoğu gereksiz. Ee, Yani bunları gönül rahatlığıyla hepsini kapatabilirsiniz. Burada HP mesela bilgisayarınız Asus'sa Asus'la alakalı burada 3-5 tane ibare görebilirsiniz. Hepsini kapatın. Buraya girip çift tıklayın. Sonra otomatik ibaresini devre dışı uygula tamam deyip çıkın. Onları da kapatabilirsiniz. Google hizmetleri aynı şekilde. Google hizmetlerini de kapatabilirsiniz. Burada da yapacağımız ayarlar bu kadar. En son dediğim gibi bu hizmetleri de devre dışı bırakmamız gerekenleri bıraktık. Sonrasında ya her şeyimizi bitirmiş olduk şu anda. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattıktan sonra gerçekten farkı ciddi anlamda göreceğinizi umut ediyorum. Kanalımı da lütfen takip etmeyi unutmayın. Ee, Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın.